Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gündeme ilişkin önemli açıklamaları olmuştu. Bileceğiniz üzere Şangay toplantısına katılmak üzere Çin'deydi. Çin dönüşü çok önemli değerlendirmelerde bulundu gündeme ilişkin. Detaylar bir karşımıza gelsin, daha sonrasında hep birlikte yorumlayacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ilk olarak Suriye'ye değindi. Dedi ki Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere ne biz göz yumarız ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. Komşumuz Suriye'de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyor. Birlik ve beraberliğini önemsiyoruz. Yakın geçmişte yaşananlar göstermiştir ki Suriye'deki huzursuzluk en fazla bize yansıyor. Bunu görmemiz lazım. Suriye'de de kaos çıkartmak isteyenler çok ama çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Hemen devamında dün bileceğiniz üzere gündem oldu. Ülkemizden bazı çıkışlar vardı. İşte Karadeniz'de, Sinop'ta Roketsan'ın gerçekleştirmiş olduğu test atışlarına bir eleştiriler vardı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konuda dedi ki, malumunuz Sinop'ta Roketsan'ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V'nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye'nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimizde var diyordu. Ama şu anda biz Türkiye'nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Sinop'ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya Türk somon ihracatı yapıyorlar demişti. İnanır mısınız, var ya, bu Sinop'taki Roketsan'ın atış sahasına ilişkin eleştirileri keşke dedim Rabbim hiç görmemiş olsaydım. Yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan da mecburen artık bu konuyu ciddiye alıp bir cevap vermesi bile bence garipti. Size onu söyleyeyim. Yani bir ülkenin ulusal egemenliğinden, ulusal bağımsızlığından daha önemli ne olabilir? Yani o roket testleri yapılmazsa balık mı tutulabilecek? Yiyecek balık mı bulacağız? Bakın Gazze'de mazlumlar her gün, yani bugün bile 13 tane şehit vardı açlıktan. Sırf açlıktan ya. İnanabiliyor musunuz? Zaten siz kendinizi savunamazsanız açlıktan ölürsünüz. O gün mü balık tutacaksın? Alın, Gazze'de çok balık var, Gazze sahillerinde. Tutuyorlardı şu vakte kadar ama artık izin dahi yok. Başka ülkede görür müsünüz böyle bir şey? Hiç sanmıyorum ama en azından benim kendi düşüncelerim bu şekildeydi. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Az buçuk zaten ne düşündüğünüzü de biliyorum. İlla balıkçılık konusunda sıkıntılı bölgeler yok mu? Var. Mesela Adalar Denizi civarına gidelim. Eğer ki balıkçılık söz konusuysa, işte rahat balık tutamıyoruz diyecekseniz, Adalar Denizi bölgesini deseniz deriz ki abi adam haklı. Adalar Denizi bölgesi, mesela bir İlker Reis var, takip edenler bilecektir. Adam sürekli taciz ediliyor, yani Yunan sahil güvenlik tarafından. Bu denilse anlaşılacak. Niye? Adalar Denizi'nde bizim bir balık tutma hakkımız var ve o hakkımız gasp ediliyor. Bu gerçek bir şey. Ama gidip de yani Sinop'ta füze atışından, sesten, gürültüden işte balıklar etkileniyor, balık tutulmuyor. Bu gerçekten bilmiyorum ama bana çok garip geldi diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında hep birlikte Türk savunma sanayisinden gelen güzel haberlere uzanacağız. Defense News son olarak dünyanın en önde gelen 100 tane savunma sanayi firmasını listelemişti. Bu listede Türkiye'den 5 adet firma bulunmaktaydı. Aslında 6 ama birazdan geleceğiz. İsterseniz listeye bir göz atalım. Hangi firma kaçıncı sırada detaylıca bir öğrenelim. Dünyanın önde gelen 100 savunma sanayi firmasının sıralandığı listede Aselsan 43. sırada, TUSAŞ 47. sıra, Roketsan 71. Asfat 78. ve son olarak da MK 80. sıradaydı. Aselsan 3,5 milyar dolar geliriyle öne çıkarken Asfat 16 basamak birden yükselmişti. MK ise 84'ten 80. sıraya çıkarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Diyebilirsiniz, Kaan o firma nerede? Baykar değil mi? Kıymetli dostlar, ben bu mevzuyu araştırdım. Defense News editörlerine Baykar'dan bilgi gitmemiş. Yani Baykar, arkadaş ben işte bu listeye dahil olmak istemiyorum, sana bilgi göndermeyeceğim demiş ama özellikle de şimdi listeye dahil olan başka firmalara da baktım. Sadece Türk firmalarına değil. Yani baktığınız zaman Baykar'ın çok ama çok gerisinde olduğu bilinen firmalar ilk yüze girmişti. Yani Baykar kesinlikle bu listeye girerdi eğer Baykar yönetimi isteseydi. Yani toplamda 6 tane Türk savunma sanayi firması dünyanın en önde gelen
100 savunma sanayi firması sıralamasında kendisine yer buluyor. Mükemmel bir oran değil mi baktığımız zaman? İnşallah şöyle %10'luk sınırı aştığımızda 10 tane Türk savunma sanayi firması var ya, gerçekten de değmeyin keyfimize. İnşallah o günleri bir görürüz. Özellikle mesela TUSAŞ 47. sırada şu an ama Aselsan birçok ürünü satıyor ama TUSAŞ'ta biz şu an Ar-Ge yapıyoruz. Zaten liste açıklandı mesela. Birinci sırada TUSAŞ var. 5 küsür milyar TL bir para harcamış. Niye? Biz Milli Muharip Uçak Kaan Ar-Ge yapıyoruz. Daha geliştirmedik, daha satmadık. Bir düşünsenize, TUSAŞ özellikle de şöyle Milli Muharip Uçak Kaan'ı bir yapsın, halletsin. Ülkelere satışlar, Endonezya'ya satışlar bir başlasın. Ben size diyeyim 20. sıraları zorlayacağız Allah izin verirse. Devamında Aselsan, Çelik Kubbemiz, Siper 1, 2, 3. Şöyle seri üretimler bir başlasın. Aselsan da yine ilk 20'yi zorlayacak şirket. Baykar. Şimdi birazdan bir habere geçeceğiz. Suudi Arabistan'da Akıncı muhabbet hatırladınız değil mi? 60'a yakın Akıncı satılacaktı Suudi Arabistan'a. İşte o konuda önemli gelişmeler var. Şöyle o işler bir ticaret dökülsün. İlk 20'de en az 3-4 tane firmamız olacak. Şimdi madem anlatalım. Suudi Arabistan'da neler oluyor? Kıymetli dostlar, hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz sene belki de ilk haber verenlerdendim. Demiştim ya, Baykar Suudi Arabistan'a tesis kuracak, teknoloji aktarımı da söz konusu. Bayraktar Akıncılar üretilecek. Çünkü 60 adet, yani bu kadar büyük bir sayıya talipti Suudiler. Bu konuda önemli gelişmeler var. Baykar Temmuz 2023'te imzalanan 3 milyar dolarlık ihracat anlaşması kapsamında Akıncı SİHA'ların üretim tesislerinin Suudi Arabistan'da inşa edilmekte olduğunu açıkladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı SİHA için üretim hatları Suudi Arabistan'da kuruluyor ve ilk teslimat 2025'te gerçekleşecek. Fikri mülkiyet hakları Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ortak olacak dedi. Anlaşma kapsamında yaklaşık 60 adet SİHA'nın tedarik edilmesi, teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Bu sözleşme Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi ihracat anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Teslimatlar 2025-2026 yıllar arasında yapılacak. Üretim Suudi Arabistan'daki Sami tesislerinde gerçekleştirilecek. Burada gövde, aviyonik, kablolama ve alt sistemler yerel olarak üretilecek. Yazılım paylaşımı da sağlanacak. Türk savunma sanayi şirketleri Aselsan ve Roketsan, akıllı mühimmat, elektrooptik sistemler ve güdüm kitlerinin üretiminde de işbirliği yapacak. Of maşallah, paraya bakar mısınız? 3 milyar dolar. Düz mantık şunun hesabını yapabilirsiniz mesela. Şimdi biz ne dedik işte? Akıncı SİHA, Bayraktar TB2'de hadi üretilsin Suudi Arabistan'da. Kıymet dostlar, 3 milyar doları verdi bize Suudiler. Biz ne yapacağız biliyor musunuz 3 milyar dolarla? Akıncı Bayraktar TB2'ye yönelmeyeceğiz. Biz Kızılelma ve uzaya, Fergani'ye, bu para oraya gidecek. 3 milyar dolar. Hani dalga geçiliyordu ya. Efendim işte Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Şu kadar bir milyon TL para ayrılmış bütçede. Yani bütçeden ayrılan para komik bir para olarak lanse edildi. Bakın 3 milyar dolar Suudiler veriyor. 3 milyar dolarla uzay çalışmalarının başlangıç olarak diyorum alasını yaparsınız. İlerleyen dönemde 3 milyar dolar uzay için hiçbir şey. Ama yani mevzuya buradan baktığımızda ve Selçuk Bayraktar zaten bundan sonraki derdimiz uzay dediğini varsaydığımızda, bu yani kıymetli dostlar, Suudiler Allah izin verirse Türkiye'yi uzaya taşıyan en önemli ülkelerden bir tanesi olacak. Ama sadece maddi olarak. Ve hiçbir şekilde onlara borçlanmayacağız. Ve teknoloji transferi de söz konusu. İlla ki yani biz Suudilere gidip de elimizdeki tüm gizli, gizemli bilgileri vermeyeceğiz. Kritik bilgiler bu teknoloji paylaşımının dışında olacak. Bunun önlemi illaki alınmıştır. Onu da belirteyim diyorum ve hemen devamında, hazır şimdi Baykar'dan önemli gelişmeleri sizlere aktardım ama Bayraktar TB3'ün göreve başlama tarihi belli oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'nde TCG Anadolu bünyesinde ne zaman göreve başlayacak? Bu sorunun cevabını hep birlikte alalım. Tümamiral Recep Erdinç Yetkin Teknofest Mavi Vatan etkinliğinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Breaking Defense muhabiri Agnes Helio verdiği röportajda Bayraktar TB3'ün hizmete giriş takvimini açıklamıştı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 İHA, Eylül 2025'te çok amaçlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da operasyonlarına başlayacak. Bu gelişme Türk donanmasının insansız hava araçları alanında önemli bir dönüm noktası olarak da değerlendiriliyordu. Vallahi ne söylenir bilmiyorum ama 1,5-2 senede Selçuk Bayraktar çıktı. Biz dedi işte gemiden TCG Anadolu'dan SİHA kaldıracağız dedi. 1,5 sene önceydi da ortada hiçbir şey yok. 1,5 sene içerisinde adam her şeyi halletti. Eylül 2025'te de teslim ediliyor. Bu kadar işte
seriyiz. Türk savunma sanayisinin en önemli özelliği seri olması. Zaten dünya geneline baktığımızda savunma sanayiniz çok gelişmiş teknolojiler içeriyor olabilir. Ama mühim olan ne biliyor musunuz? Zaten sektörün uzman profesyonelleri de bunu söyler. Savaşa girdiğinizde Allah esirgesin sürekli siz ürün kaybedeceksiniz. En teknolojik ürün bile olsa onu bile kaybedeceksiniz, yeri gelecek. Önemli olan o yeni ürünü ne zaman, ne kadar kısa sürede yerine koyabiliyorsun. Yani eskisi imha olduktan sonra yenisini ne zaman üretebiliyorsun. Anladınız mı? Serilik. Bu serilik inşallah bizim seri üretimimize de yansıyacak. Yani projeleri çok seri hemen uygulamaya geçirebiliyoruz. Ama seri üretimde de Selçuk Bayraktar bazı eksiklerimizin olduğunu belirtmişti. İnşallah onlar da giderildikten sonra bizim önümüzde hiç kimse duramayacak. Devamında kıymetli dostlar bugün son olarak hep birlikte bir komşuya gidiyoruz. Yunanistan dert, keder içerisinde. Kafayı iyice sapıttılar. Kıymetli dostlar son olarak geçtiğimiz günlerde 31'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye ve Fransa Antalya Körfezi'nde deniz araçlarıyla fırkateynlerle bir tatbikat yapmıştı. Yanlış duymadınız. Hani şu bizim Türk gemisini tehdit edip daha sonrasında elektronik harple, koralla karşı karşıya kalınca beynini sapıtıp kaçıp giden Akdeniz'i hemen ABD'ye şikayet eden bizi Fransa var. Onlarla biz 31 Ağustos'ta bir tatbikat yapmıştık. Yunanlılar da tabii ki de böyle bir gelişme yaşanınca aynen şöyle dediler. Görmüş olacağınız üzere haberin başlığı bile zaten insanı gülümsetmeye yetiyor. Yunanlılar ne diyordu? Yunan-Fransız ittifakı yürüyüşe mi çıkıyor? Türk-Fransız Deniz Kuvvetleri Antalya Körfezi'nde savaş gemileri ve bir helikopterle tatbikat yapıyor denilmekteydi. Haberin detayları daha bir bomba. Diyor ki dost veya müttefik yoktur, sadece fırsatçı ortak çıkarlar vardır. Türkiye-Fransa işbirliği Atina açısından Libya nedeniyle oldukça hassas bir dönemde elbette Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde devam ediyor süreç. Fransa-Türkiye ilişkileri Antalya Körfezi'nde 3 su üstü birliği ve bir helikopterin katılımıyla yapılacak deniz tatbikatını da kapsayacak bir şekilde genişledi. Ukrayna'daki gelişmeler özellikle de anlaşma sağlanması halinde Türk ve Fransız güçlerinin hem karada hem de Karadeniz'e konuşlandırılması senaryosu dikkate alındığında Türkler ve Fransızlar askeri alanda eşgüdüm içinde hareket ediyor. Ancak asıl mesele şu ki Yunanistan'ın bir diğer ateşli sözde müttefiği olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'a satmış olduğu Kimon sınıf fırkateynlerin parasını cebine indirdikten sonra Türkiye uğruna hamlesini yapıp bize ihanet etti ve böyle bir zamanda Büyük Yunanistan-Fransa ittifakını çoktan suya düşürdü. Son olarak da demişler. Yunanistan her zaman tarihte yalnız kaldı. Bu sefer de yalnız bırakacaklar bizi demişler. Valla Fransızlar bunu yapan. Normal şartlarda Yunanistan'a satacak ülkeler. Yani herkes satacak da bir liste hazırlasaydık ilk kim satar diye Fransa tahminlerimizde en son satacaklara girerdi değil mi? ABD satar sonra hadi Fransa satsın ABD sattı diye. Ama görmüş olacağınız üzere Yunanistan'da gergin bir atmosfer var. Özellikle de şu son şu Hafter'le Türkiye'nin diyaloğu var ya ve ciddi Benghazi yönetimi, Hafter yönetimi Türkiye-Libya muhtırasını kabul edecek. Çünkü niye? Adamlar baktılar ki gerçekten win-win anlaşması. Hem Libya kazanacak hem Türkiye. Yani akılları başlarına geldi. Şimdi mesela dün Yunanistan Savunma Bakanı Gera Petritis diyor. Ya diyor yok efendim diyor işte Benghazi yönetimi, Hafter yönetimi de o anlaşmayı kabul etse 2020'deki Libya muhtırasını yine geçerli olmaz diyor. Yani kıymetli dostlar eskiden bunlar Hafter bunu kabul etmiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti kabul ediyor. Bundan dolayı geçersiz derlerdi. Halbuki zaten Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'nin anlaşmayı imzaladığı hükümet Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetti. Onu geçtim. Bu sefer Hafter de kabul edecek anlaşmayı. Yunanlar diyor ki yok diyor. O anlaşma zaten geçersiz. Pardon da nasıl bir anlaşma olunca geçerli olacak? Yani anladınız mı kıymetli dostlar? Onların kafa iyice sarpa sardı. Uluslararası dış politikada yani oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlık yapıyorlar. Saçma sapan hiçbir tezleri yok ellerinde. Yok diyor anlaşma geçersiz. Vay. Yani kendi çıkarları olunca anlaşma geçerli. Kendi çıkarları değilse muhatap ülkeyle anlaşma imzalayın yine geçersiz. Bunlar komik bir hal almaya başladı. Artık yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.